Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz taraftar bilekliklerinden yapacağız. Şimdi burada iğneme 2 tane siyah, 2 tane beyaz olarak başlıyorum. Beşiktaş'ta bileklik yapacağız. Bunun misinemi sonuna kadar götürdüm. Burada alt sıra beyaz oldu. Alt sıradaki beyaz boncuğun yanına bir beyaz boncuk oturttuk. Bu siyah boncuk ara sıralarda olduğu için bunun yanına da bir beyaz boncuk oturtuyorum. Üstteki siyah boncuktan çıkmış oldum. Burada bir düğüm atıp boncukların düzgün durmasını sağlamak istedim. Şimdi üst sıradaki siyahın yanına bir siyah. Daha sonraki boncuk ara boncuk olduğu için yanındaki renk beyazın yanına siyah oldu. Alttaki beyaz sıradan çıktık. Yanına bir beyaz boncuk alıyorum. Siyah boncuğun yanına arada kaldığı için beyaz. Üstteki siyahın yanına da siyah boncuk alarak devam ediyorum. Şimdiki boncuğumuz yine arada kalan bir boncuk. O nedenle siyahın yanına beyaz olacak. Beyaz sırasından çıktım. Yukarı beyazla dönüyoruz. Arada kalan beyazın yanına siyah boncuk alıyorum. Siyahtan çıkınca yanına bir siyah alıyorum. Yine arada beyaz boncuk olduğu için buraya siyah boncuk oturttum. Şimdi arkadaşlar buraya bir kulp yapacağım. Döneceğim. Öbür tarafa bilekliğimi devam ettireceğim. Biraz sıra azalttım. İki sıra halinde burada bir küçük kemer yapacağız. Arkadan kapatıp bunu paraşüt ipi takacak bir kulp haline getireceğiz. İki sıra halinde 7'şer tane boncuk dizeceğim. Sonra arkadan kapatacağım. Bu boncukları sağlam olsun diye içinden
2 defa geçmeye çalışacağım. Sonra herhangi bir çekinmede kopmasın. Geri dönerek 2 defa geçiyorum. Şimdi bunu çeviriyorum. Buraya monte edip daha sonra içine paraşütle takacağım bir kulp olmasını sağlıyorum. Burada bir kulp yaptım. Şimdi yine yukarıdaki siyahtan devam edeceğim. İlk başladığım yere gelmiş oldum. Siyah sıranın içindeyiz. Buraya bir siyah boncuk alıyorum. Alttaki arada kalan beyazın yanına bir siyah boncuk alıp beyaz sıradan çıktım. Buraya bir beyaz boncuk aldıktan sonra yine aradaki beyaz boncuğun yanına bir siyah boncuk oturtuyorum. Siyah sıradan çıkıyorum. Siyah sıranın boncuğu siyahı da buraya yerleştirdim. Sonraki boncuğumuz aradaki siyahın yanına bir beyaz. Beyaz sıradan beyazla döndük. Aradaki siyahın yanına bir beyaz daha oturtuyorum. Siyah sıradan da yukarı çıkarız. Siyah sıranın boncuğunu da buraya aldım. Aradaki beyazın yanına siyah. Alttan beyazdan çıkınca buraya bir beyaz boncuk koyuyorum. Aradaki beyazın yanına bir siyah. Siyahtan çıkınca da gene siyah. Aradaki siyahın yanına beyaz. Beyazdan çıkınca da yine beyaz olarak devam edip aradaki siyahın yanına beyaz boncuk koydum. Bunu böyle devam ettirerek bilekliğimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi siyah beyaz boncukları bir kenara alıyorum.
aynı işlemi de sarı kırmızı boncuklarla devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi aradaki sarının yanına bir kırmızı koyacağım. Sarı sıradan çıkmış olduk. Sarının yanına sarı, aradaki sarının yanına kırmızı boncuk koyuyorum. Kırmızı sıradan çıkıyorum. Kırmızı sırada bir kırmızı daha alacağım. Aradaki kırmızının yanına sarı boncuk koyacağım. Sarının yanına sarı koyarak aşağı döndüm. Kırmızının yanına da arada kaldığı için sarı koyduk. Kırmızı sıraya geldiğim için de kırmızı boncukla yukarı çıkıyorum. Yine arada kalan sarının yanına bir kırmızı koyacağım. Sarı sıradan çıkınca da buraya sarı yerleştiriyorum. Aradaki sarının yanına da kırmızı koyuyorum. Gördüğünüz gibi böyle devam ederek bilekliği bitiriyoruz. Son boncukları takınca da buraya başlangıçta yaptığımız gibi bir kulp yapıyoruz. Birer tane eksilteceğim. Ve sadece iki sırayı yürüterek buraya bir kulp yapacağım. Bu sıranın yeterli uzunluğa ulaştığında çevirip arkadan bağlayacağım. Ve daha sonra da bu yapmış olduğum kulpların içinden paraşüt ipi geçirerek asansör kapamayla bilekliği bitirmiş olacağım. Arkadaşlar, bu bileklikler bu kadar kolay ve kullanışlı. Müşterimiz geçen yıl bu bileklikleri biraz daha kalın olmasını istedi ve dedi ki ben bunu iki kere olmasını istiyorum. O zaman şu arayı ortak kabul ettik ve karşılığına aynı şekilde devam ederek 7 sıradan oluşan bir bileklik yaptık. Şimdi onun şablonunu yapacağım. Daha sonraki dönemde de bu bilekliği de yapma şansı bulabiliriz. Şimdi bu bilekliğimiz 7 sıradan oluştuğu için burada 7 sıralık bir alanı çiziyorum. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7.
Şimdi şu sırayı koyu olarak düşünelim. Karşıda da aynı şekilde koyu olacak. Şuradaki duruma bakarsak bunun çaprazına da bir koyu boncuk geliyor. Tekrar çaprazlar koyu. Bu orta sıra açık olarak kalacak. Aynı şekilde de bunun yanına beyaz gelecek ya da kontur renk gelecek. Bu koyu. Bu da koyu olacak. Çubuğumuz devam ettiği için de çapraza buraya çıkacağız. Ve çapraza aşağı ineceğiz. Şimdi bu sıra hep koyu olacağı için ilk sıralar aynı renk olduğundan koyuyla işaretliyorum. Orta sıra açık kalacak. Bu ara sıralar orta sıra hariç yandaki sıranın farklı rengi olacağı için bunu atlayıp bunu koyu yapıyorum. Bunu atlayıp bunu koyu yapıyorum. Simetrik olarak da bunlar koyu oluyor. Devamında da aynı şekilde bu boncuklar koyu, orta sıra açık, diğer sıralar koyu olacak. Şöyle baktığımızda bu diğer yapmış olduğumuz bilekliğin şeması. Şöyle baktığımızda aynı şekilde diğer boncuklar kapatılınca şemamızın aynısı. Sadece orta sıra ortak olduğu için ortası açık. Diğer yerlerde şablonda göründüğü gibi olacak. Müşterimizin istediği bileklik bu şekildeydi. Bu bilekliği de buradan itibaren biraz sıra koyu,
Ve ortadaki bu kez 3 sırayı da yürüterek bir sıra buradan bir sıra buradan kestikten sonra kalan 3 sırayı da yürüterek çevirip arkadan diğer bilekliklerde yaptığımız gibi bağlayarak bu bilekliğimizde kulbunu yapmış olacağız. İkili bilekliğin şablonu da bu şekilde oluştu. Önümüzdeki günlerde de bu bilekliği tekrar yapma fırsatı bulacağımızı inanıyorum. Burada videoma son veriyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.